Ey Adem! Sen ve eşin cennette oturun. Oradan istediğiniz yerden rahatça yiyip için ve şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz dedik. Derken şeytan onun aklını karıştırıp ey Adem dedi. Sana ölümsüzlük ağacını ve sonu gelmez bir saltanatı göstereyim mi? Böylece Adem Rabbinin emrine karşı geldi ve şaşırıp kaldı. İnsanoğlunu cennetten dünyaya düşüren hırs, ölümsüz olmak. Aynı hatayı yeniden ama bu sefer dünyada işlediğimizde düşeceğimiz yerin neresi olacağını düşünmek yeteri kadar korkutucu değil mi? Transhuman kelime anlamı olarak geçiş insanı demek. Bu ifadeyi ilk kez kullanan kişi 1957 yılında biyolog Julian Huxley oldu. Kelimenin modern bir terim olarak kullanılması ve bir hareket olarak ortaya çıkması ise 1980'lere dayanmaktadır. Transhuman kelimesinden doğan transhumanizm her kavram gibi sınırlandırılmaya muhtaç. Eğer konuya başlamadan önce kavramın tanımını doğru şekilde yapamazsak kurduğumuz cümlelerin ve vardığımız yargıların altı boş olacaktır. Çünkü insanoğlu kelimelerle konuşur fakat kavramlarla düşünür. Transhumanizm kavramını anlamak için literatürü incelediğimiz zaman karşımıza genel hatlarıyla iki tanım çıkmaktadır. Bir akım olarak transhumanizm ve bir felsefe olarak transhumanizm. Önce akımı inceleyelim. Transhumanizm, gelişen teknolojiyi kullanarak insanın fizyolojik ve zihinsel kabiliyetlerini geliştirmesi ve ihtiyarlama, hastalanma gibi istenmeyen ya da önemsiz görülen yönleri ortadan kaldırmasını amaçlayan entelektüel ve kültürel bir akımdır. Akım olarak transhumanizmin 3 temel amacı vardır. Var olanın üstünde yaşam süresi, var olanın üstünde insan zekası ve var olanın üstünde sağlık kalitesi. Bu hedefler insanoğlunun varlığının başından beri gerçekleştirmeye çalıştığı şeylerdir zaten denilebilir. Fakat akım olarak transhumanizme göre transhumanın yani geçiş insanının farkı bu hedeflere ulaşmak için gelişen teknolojiyi kullanıyor olmasıdır. Bu görüşe göre günümüzde işitme kaybı olan bireylerin kullandıkları işitme cihazlarından 3 boyutlu yazıcılarda üretilerek hastalara nakledilen organlara, görme kaybı olanların kullandığı gözlüklerden robotik yürüme asistanlarına kadar tüm gelişmeler transhumanizm akımının ortaya koyduğu teknolojik yeniliklerdir. Geçmiş çağlara kıyasla insanın teknolojiyle yaşadığı bu iç içe geçmişlik onu human'dan transhuman seviyesine yükseltmiştir. Felsefi transhumanizm kavramının tanımı içinse Humanity Plus topluluğu sitesinde bulunan ve ilk kez 1983 yılında yayınlanan Transhumanist Manifesto'daki şu anahtar ifadelere göz atalım. Genetik özgürlük, bedenlerimize sahip olmak ve kim olduğumuza karar vermek, toplumsal cinsiyet, evrimimizde aktif katılımcı olmak, insanın kendisini yaratması. Eğer bilim kurgu senaryolarını andıran bu ifadeler sizi şaşırttıysa, kendisini Rönesans, aydınlanma, modernizm ve postmodernizmin devamı olarak gören transhumanist felsefenin toplumsal düzen için teklifinin ne olduğuna bir göz atalım. Hiçbir hükümet yok, endüstriyel askeri kompleks yok, ekonomik sistem yok, bizi biyolojik ve çevresel diktatörlüklerin sahip olduğu kuklalara ve robotlara indirgeyebilecek kitle iletişim araçları yok. İnsanı sınırlayan cinsiyetler yok, dinler yok, değerler yok, ırklar yok, genetik sınırlar hatta bedenler bile yok. Bu felsefeye göre transhuman, insanoğlunun iki temel disiplini yani yapay zeka ve genetiği kullanarak sahip olduğu tüm sınırları aşması, evrimde bir üst aşama olan posthuman'a yani insan sonrasına ulaşması için bir geçiş evresidir. Felsefi transhumanizmin en temel hedefi ölümsüz olabilmek. Bunu yapmak içinse insanın dönüşmesi, zihninin bir bilgisayara aktarılması gerekiyor. En az onun kadar korkutucu olan diğer bazı hedefleri ise ölümsüzlük, duygudan yoksun insan, kaos yerine düzen, yapay, sanal gerçeklik, kutsal teknoloji, tekillik ve diğerleri. Bir tarafta insanın yaşamının her yönünü kolaylaştıran, milyonlarca hasta ve sakat insana umut ve şifa olabilecek teknolojik yenilikler, diğer tarafta insanın cinsiyeti ve bedeni ve sahip olduğu her şeyi kendisini sınırlayan bir kafes ve evrimsel süreç için bir engel kabul eden distopik bir kabus. Peki aynı kavram altında birbirinden bu denli uzak iki tanım nasıl var olabilir? Kavramlar, insanlık tarihinde çok kilit bir rol oynar. Eğer bir insanın ya da bir toplumun kavramlarına şekil vermeyi başarabilirseniz, onun düşüncelerine de şekil vermiş olursunuz. Konuyu anlamak için hepimizin bildiği bir örnekten gidelim. Kabaca 19. asrın ikinci yarısında bilim kavramının merkezine çok işlevsel bir kelime yerleştirildi. İlerleme. Böylece bilimin tanımını, yöntemini ya da icraatlarını eleştirmek, ilerleme fikrini eleştirmekle, bilimin sorgulanmasını talep etmek, ilerleme fikrine karşı olmakla bir tutuldu.
zamanın ruhuna en uygun kavramın dokunulmazlığını kendi lehine kullanan bilim, bir asırda tam 100 milyondan fazla insanı ilerleme mottosuyla öldürdü. Bugün aynı yöntem transhümanizm kavramı için icra ediliyor. Kavramın merkezine zamanın ruhuna en uygun şey, yani sağlık yerleştiriliyor. Böylece transhümanizmin tanımını, yöntemini, icraatlarını ya da niçinini sorgulamak ve eleştirmek, yaşam kalitesinin yükselmesine, insan ömrünün uzamasına, insanlığın faydasına olan gelişmelere karşı olmakla bir tutuluyor. Bu kavramsal bir tuzak. Tam burada ortaya başka bir soru çıkıyor. Transhümanizm kuramcıları böyle bir şeye niçin ihtiyaç duyuyorlar? Üretilen bir bilginin toplumsal bir değer, kültür haline gelmesinin 4 aşaması bulunur. Saf felsefi sistem aşaması, aydınlar aşaması, kitle dağılım aşaması ve toplumsal kabul aşaması. İnsanın ontolojik varlığını dönüştürmeyi hedefleyen felsefi transhümanizm, dini ya da ideolojisi ne olursa olsun hiçbir insanın kabul edebileceği bir fikir değil. O halde transhümanist felsefenin kitleler tarafından kabul görmesi nasıl mümkün olacak? Transhümanistlerin toplumsal kabul için bulduğu çözüm son derece etkiliydi. İkinci ve üçüncü basamakta transhümanizmin felsefesi değil, icraatları dillendirildi ve insanın fiziksel, zihinsel gelişimine katkı sunan her yenilik transhümanizmin bir ürünü olarak adlandırıldı. Böylece transhümanist teknolojileri ve idealleri deneyimleyen ve bunların faydalı olduğunu düşünen geniş kitleler ikna edilmeye yaklaştırıldı. Gelişen teknolojiyle birlikte günümüzde elleri, kolları ya da ayakları olmayan insanların sinir uçlarının kablolara bağlanmasıyla robotik uzuvları hareket ettirebilmeleri ya da bir bebek doğmadan önce DNA'sındaki hastalıklı gene müdahale edilerek tedavi edilmesi çok büyük bir fırsat ve fayda değil midir? Böyle ulvi bir amaca kim, niçin karşı çıksın? Felsefe ile akım arasındaki ayrımın gittikçe silikleşmesiyle özellikle sağlık alanındaki gelişmeler yoluyla efsunlanan büyük kitleler çatı kavram olan transhümanizmi kabul etmeye itiliyor. Elon Musk'ın insan beynini makinelerle irtibata geçirecek olan projesi Neuralink'in tanıtımını felçli insanlara yardım edecek cihazları şimdi inşa ediyoruz şeklinde yapması elbette sebepsiz değil. Bu teknolojilerin beraberlerinde getirdikleri mahremiyet, güvenlik, erişim gibi maddi ve manevi sorunları dillendirenler karşısında binlerce yıl önceki bir insana göre biz zaten transhuman, yani geçiş insanıyız. Kullandığımız arabalar, motorlar, tarım aletleri, bilgisayarlar ve bir sürü yeni icat yoluyla teknoloji ve makineyle bütünleşiyoruz. Bu insanlığın yararına olan doğal bir süreç. Zaten insan yok olmayacak, dönüşecek deniyor. Bugün insanoğlunun binlerce yıldır kullandığı gözlüğün, farklı organlar için tasarlanmış protezlerin, hepimizin elinin altında bulunan mobil cihazların ya da tedavi amaçlı alınan ilaçların transhümanist birer icat olarak ifade edilmesi işte bu kafa karışıklığının bir işaretidir. Oysa bilim ve mevcut teknolojinin imkanlarını kullanarak insanlığın yararına işler yapıyor olmamız bizi transhümanist yapmaz. Bu kavramsal bir tuzaktır. Videonun başında belirttiğimiz üzere literatürde transhümanizm kavramı için iki farklı tanım var olsa da aslında onun tek bir tanımı vardır. O da insan varlığını tehdit eden felsefenin ta kendisidir. Transhümanizm toplumsal kabul görmek için başka yöntemler de deniyor. Müesses nizamın propaganda makinesi olan sinemadaki transhümanist ögeleri incelemek bile anlatmak istediğimize kafidir. Transcendence'dan Ben Robot'a, Robocop'tan Matrix'e, Interstellar'dan Terminator'e, Avatar'dan Upgrade'e onlarca film insan-makine bütünleşmesini ya da farklı bir ifadeyle insanın biyolojik varlığından uzaklaşmasını anlatır. Transhümanist propaganda yalnızca filmlerle verilmiyor üstelik. Son yıllarda Netflix eliyle transhümanistlerin insanın sınırladığını kabul ettiği cinsiyetler eleştirilir ve eşcinsellik normalleştirilirken Black Mirror benzeri dizilerle insanoğlunu karanlık bir geleceğin beklediği fikri kitlelere aşılanmaktadır. 40 yıldır felsefi zeminlerde tartışılan transhümanizm başta sinema olmak üzere kültür silahıyla toplumlara, özellikle genç nesillere zerk edilmektedir. Oyunlar, filmler, dizilerle verilmek istenen mesaj gayet nettir. Bu sürece hazır olun çünkü yaklaşan değişimi durduramazsınız. Peki transhümanistlerin iddiaları gerçek olabilir mi? Yarının dünyasında bilim ve teknolojinin bize sunabileceklerinin bir sınırı var mı? Evren ve içindekiler olağanüstü bir düzenle yaratılmıştır. Kur'an'da sünnetullah olarak geçen evrenin bir ölçüyle yaratılması sayesinde yaratılanlar arasında bir bağıntı kurabiliyoruz. Bu bağıntıları matematiksel olarak ifade edebiliyor ve tahminlerde bulunabiliyoruz. Tatar yayından jet motoruna, insanoğlunun ortaya koyduğu tüm icatların sınırı da Allah'ın koymuş olduğu bu ölçüye dayanıyor.
Tıpkı yapay zeka ve robotik çalışmalarında olduğu gibi. Yapay zekanın alt dallarından biri olan makine öğrenmesi, sensörler vasıtasıyla toplanan verilerin makinelere insan kontrolünde öğretilmesi işlemiyle başlar. Önceden insan tarafından değeri atanmış olan kelime değişkenine anlam ataması yapılır. Her kelime aramasında makine önceden tanımlı anlam değişkenini çıktı olarak verir. Makine öğrenmesinin altında bulunan nöral ağlar işlemi beyindeki nöronların iletişimini modellemektedir. Nöral ağlar başlangıçta bir veriyi daha küçük parçalara ayırıyor, her parçayı birbiriyle ilişkilendirip sonrasında gelen veriyi anlamlandırıyor. Makine öğrenmesi, derin öğrenme ve nöral ağlarda kullanılan tanımlar ve çözümlemelerin tamamı matematiksel yöntemlere dayanır. Evet, yapay zeka modellenmek istenen insan beyninin adıdır. Fakat yapay zekanın yapabildikleri görüntü, ses ve somut cisimlerin tanımlanabilmesi aşamasındadır. Bu noktalarda ön kabullerin matematiksel modellerinin oluşturulması mümkün olsa da soyut kavramların matematiksel ifadeleri konusunda ciddi soru işaretleri mevcuttur. Yani daha işlevsel bir beynin icat edilerek insan zihninin buluta aktarılması ya da insan ırkının yok edilebilmesi söz konusu değil. O halde şu an insan beyni üzerinden yapılan çalışmalar, hatta ortaya konan icatlar nerede duruyor? Yapay zekanın sağlık alanında kaydettiği ilerlemelerin tamamı insan beyninin ölçülebilir olmasına dayanır ve hepsi insan beyninin sınırları içerisindedir. Mesela görme engeli olan bir insanın yapay zeka ve robotik teknolojileri kullanılarak görebilir bir hale gelmesi gibi çalışmalar beynin ilgili kısmı fonksiyonlarını devam ettirebiliyorsa mümkündür. Felçli yahut eksik uzuvlu insanların beyninin makineyle irtibat kurabilmesi de yine beynin hasar almamış olmasına bağlıdır. Kaydedilen gelişmeler yeni bir beyin ya da zeka iddialarını dillendiremeyecek kadar yüzeyseldir. Böyle bir iddianın söz konusu olabilmesi için en azından insan beyninin sınırlarının ve işlem mekanizmasının tam olarak anlaşılması gerekmektedir. İnsanın en temel niteliği olan iradenin ne olduğu sorusu cevabını beklerken yapay zekanın buna bir alternatif geliştirmesi de yine söz konusu değil. Fakat transhümanistler mucizenin ta kendisi olan insan beyninin mükemmelliği yerine makinelerin gelişimini kitlelerin göz önünde tutmayı başarıyorlar. Tekrar vurgulamak gerekir ki makinenin marifeti insan beyninin işlevleri ve sınırları kadardır. Bu sebeple transhümanistlerin vaat ettikleri geleceğin şimdilik gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Transhümanistler öne sürdükleri iddialarını gerçekleştirebilecek bir teknolojiye henüz sahip değiller. Yine de bir gün bu iddialar uygulanabilir olduğunda bakış açımız nasıl olacak? Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle beklenen yaşam süresinin uzaması doğru orantılı. Fakat insan biyolojisi 120 seneyi aşacak şekilde yaratılmamış. Dünyadaki varlığımızı bu sürenin üstüne çıkarmak için biyolojik varlığımıza müdahale edilmesi gerek. Transhümanizmin iddiası bunu başarmanın yolunun insan-makine bütünleşmesinden geçtiği. Bunu yapmak için başta yapay zeka ve genetik olmak üzere bilimin çeşitli disiplinlerinden faydalanmak gerekiyor. Son yıllarda insan beyninin makineyle bağ kurmasına dönük çok sayıda çalışma yapıldı. Elbette bu ölümsüzlük demek değil. Sonsuzluğa ulaşmak için bedenlerimizden kurtulmamız gerekecek. İnsan zihninin bilgisayarlara aktarımı ile buluta bağlanan kişiler kendilerini sınırlayan bedenlerinden tamamen ayrılmış olacaklar. Transhümanistler bunu başarmanın çok zaman almayacağını iddia etseler de beynimizin sınırlarını tamamıyla keşfetmekten çok uzak oluşumuz ve irade denen şeyin ne olduğu ve nasıl harekete geçtiği gibi bilimsel ve felsefi sorunlar bu iddianın havada kalması için yeter sebepler. Entelektüel çevreler ölümsüzlük fikri ve bunun gerçekleşebilmesi için kullanılacak yöntemin dini, bilimsel ve felsefi sorunların tartışıyor olsa da bizim soracağımız soru bugün yaşadığımız hayattan. Dünya Sağlık Örgütü'nün her sene dünya çapında açıklamış olduğu intihar oranlarına baktığımızda dünyanın en zengin ve en gelişmiş ülkelerinin başı çektiğini görüyoruz. Bilim ve teknolojinin 21. asırda bize sağladığı konfor, ekonomik refah, eğitim düzeyi ya da benzeri kriterlerin hiçbiri bu insanları mutlu etmiyor ve insanoğlu dünyada 80 sene kalmaya bile dayanamıyorken onlara daha uzun bir hayat vaat etmek niçin? İnsan aklının almayacağı vaatler yerine ihtiyacımız olan şeyin daha uzun bir hayat değil, daha anlamlı bir hayat olduğu gerçeğine ne zaman kafa yoracağız? Kaldı ki kendisini bilime yaslayan ve rasyonelliği geçer akçe olarak kabul eden transhümanist felsefenin entropi kanununu göz ardı etmesi ve evrendeki her şeyin bir gün yok olacağını unutmuş gibi davranması pek bilimsel değil. Transhümanizm insanı dönüştürürken toplumu ve düzeni de aynı şekilde dönüştürecek. Bunun gerekçesi olarak var olan dünya düzeninin son derece eşitsiz ve adaletsiz olduğu dillendirilmekte. Transhümanistlere göre yeni dünya düzeni
Transhuman olarak dönüşmüş tüm insanların var olan imkanlardan eşit derece faydalanmasını, daha demokratik olmalarını, genetik müdahaleler vasıtasıyla daha ahlaklı bir topluma ulaşmasını, savaşları ve acıları bir daha yaşamamalarını sağlayacak. Son derece optimist olan bu iddiayı test etmenin yolu yaşadığımız düzene şöyle bir göz atmak olacaktır. Çünkü transhumanist süreci yönetenler bugünkü küresel sistemi idare edenlerden başkası değil. Dünyanın yaşadığı Covid-19 pandemi sürecinde 130 ülkenin hala aşıya ulaşamadığını hatırlamamız, yarın kurulacak olan düzenin ne kadar adil olduğunu anlamamıza yetecektir. Bugün var olan imkanlara ulaşma noktasında emperyalist ülkelerle diğerler arasında kapanması neredeyse imkansız bir uçurum varken, küresel elitlerin teknolojik gelişmeleri diğerleriyle paylaşacağına niçin inanalım? Eğer adil bir düzen kurmaya bu kadar meraklılarsa sadece 2017 yılı itibariyle gıdaya ulaşamayan 151 milyon çocuğun bulunduğu geri kalmış ülkelerden ya da 100 milyonu aşkın çocuğun okula gidemediği Afrika'dan işe başlayabilirler. Gerçi biz onları Kitab-ı Kerim'den tanırız. Onlara yeryüzünde düzeni bozmayın denildiğinde hayır biz yalnızca ıslah edenleriz derler. Evrim düşüncesine, felsefesine merkezi bir yer veren transhumanizme göre Homo sapiens miadını artık doldurmuştur ve evrimin sürebilmesi için insanoğlu üzerine düşeni yapmalı ve hep ileriye adım atmalıdır. Oysa ilerlemekle gelişmek arasında çok büyük bir fark var. İnsan ilerlemek için bir şeyleri geride bırakmak zorunda. Batı dünyası asırlardır ilerleyebilmek için şeref, namus, hoşgörü, adalet, merhamet, hatta Tanrı'yı bile geride bıraktı. Transhumanistlere göre şimdi sıra insanı geride bırakmaya geldi. İlerleme fikrinin nedenli tehlikeli olduğu bir yana bu fikre karşı durmak düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. Bilimi insanlığa yeni kutsal olarak dayatan kafanın teknolojiyi dayatmayacağını düşünmek saftillik olur. Transhumanizm kitleler tarafından yeteri kadar kabul gördüğünde ona karşı çıkmak düşünce özgürlüğü değil yobazlık sayılacak. Bugün bile transhumanistlere göre böylesi bir kazancı elde etmekten uzak durmak sadece aptalca bir iş değil, aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş bir suç olacak. Genetik ve yapay zeka kullanılarak en iyiye ulaşacağı söylemi ise öjeniye açıkça davet çıkartmaktan başka bir şey değil. Bu üstenci bakış sebebiyle yalnızca 100 yıl önce evrimin alt basamaklarında sayıldığı için Avrupa'nın göbeğinde sergilenen siyahilerin bir benzerini 100 yıl sonra insanat bahçeleri olarak görmeyeceğimizi kim iddia edebilir? Transhumanizm, insanoğlunun doğuştan sahip olduğu şeylerin onu sınırlandırdığına inanır. Genetiğimiz bizim için sınırdır, kültürümüz bizim için sınırdır, dinimiz ve değerlerimiz bizim için sınırdır, bedenimiz ve hatta cinsiyetimiz bizim için sınırdır. Ve insan evrimde tırmanmak için transhuman olduğunda bu sınırların hepsinden kurtulacaktır. Transhumanizmin genetik bilimine yaptığı büyük yatırımları bu perspektiften okumak gerekir. Yine LGBT örgütünün transhumanist hareketten dünya çapında gördüğü maddi manevi desteğin sebebi biyolojik olarak var olan iki cinsiyeti kabul etmemeleri ve sınırı aşmalarıdır. Bununla birlikte sayılan bütün sınırlar aşılmış olsa bile insanın en temel ihtiyacı olan yeme, içme, boşaltım, üreme gibi biyolojik ihtiyaçlar bizi yine sınırlandırmayacak mı? Transhumanistlere göre eğer bedenlerimizden kurtulup zihnimizi buluta bağlayabilirsek ihtiyaç denilen şey ortadan kalkmış olacak. Elbette bu iddiada diğerleri kadar spekülatif. Tüm insanların buluta bağlandığı bir düzende bile ihtiyaçlar ortadan kalkmayacak, yalnızca şekil değiştirecekler. Yeme içme ihtiyacı yerini elektriğe, boşaltım ihtiyacı yerini metal atıklara bırakacak. Kaldı ki bizim bugün ihtiyaç diyerek yük gördüğümüz şeylerin bizim insan olmamızdaki katkısı üzerine çok iyi düşünmek gerekir. İlk kez 1987 yılında basılan ve Türkiye'deki ilk transhumanizm eleştirisi sayılabilecek Cahit Zarifoğlu'nun Motorlu Kuş adlı eseri buna güzel bir örnek. Uçmak için kanatlarını kullanmayan, gagasıyla rızkını aramayan bir canlıya kuş demek ne kadar mümkün? Transhumanizmin ortaya koyduğu iddiaların tamamı için şu soruyu sormak mecburiyetindeyiz. Birbirinin devamı olan Rönesans, aydınlanma, hümanizm ve posthümanizm insanlığa ne getirdi ki transhumanizm bizim için çözüm olsun? Çözüleceği öne sürülen sorunları başımıza bela eden Batı düşüncesinin bizatihi kendisi iken aynı delikten bir daha niçin sokulalım? Transhumanizmin ütopya olarak kurgulandığı ve insanlığa altın tepside sunmayı vaat ettiği geleceği en iyi tanımlayan kelime illüzyon olacaktır. Unutmamak gerekir. O iş başına geçti mi yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez. Peki Batı bu noktaya nasıl geldi? Batı uygarlığı üçlü bir sisteme dayanmaktadır. Greco,
Christo ve Judeo. Yani güç, tutku ve hırs. Sınırları vahiy ile çizilmemiş olan insan aklı ve duyguları geldiğimiz noktada kendi elleriyle kendi sonunu hazırlıyor. Bu korkunç gidişin önüne geçmek için 2017 yılında Asilomur'da toplanan ve aralarında transhumanist Ray Kurzweil, Nick Bostrom ve Elon Musk'ın da olduğu 100'ü aşkın yapay zeka uzmanı, yapay zeka geliştirme sürecine rehberlik edecek 23 ilke belirledi. Belki de tarihte ilk kez bilim yapabileceklerine bir sınır çizmeye çalışıyor. Fakat Pentagon'un yürüttüğü genetiğiyle oynanmış su altında nefes alabilen balık asker projesi ya da yapay zekalı robot asker projeleri sınır çizme çalışmalarının başarısız olacağını gösteriyor. Çünkü asıl sorun varlığın merkezine Tanrı yerine kendisini yerleştiren insanın yörüngesini kaybetmiş olması. Yaşam nedir? İnsan nedir? Ölüm nedir gibi varlığın en temel hakikatleriyle bağı kopmuş Batı'nın kendine sınır çizebilmesi artık mümkün değil. Bu haliyle Batı, Göte'nin şiirindeki sihirbazın çırağını andırıyor. Süpürgeyi harekete geçirecek sözcükleri biliyor fakat onu nasıl durduracağına dair hiçbir fikri yok. Filozof Baudrillard'ın mevcut olan Batı artık insanlığa model olmaktan çıkmıştır. Batı'nın artık insanlığa verebileceği hiçbir şey yoktur. Batı iki şey yapmakla karşı karşıyadır. Ya kendisini sıfırlamalı ya da intihar etmelidir. Batı'nın kendini sıfırlama imkanı ortadan kalktığından eğer insanlığa bir faydası olacaksa Batı'nın yapacağı tek şey intihar etmektir şeklindeki sözleri de Nietzsche'nin Avrupa'nın Vezüv'ün kenarına yaklaşmakta olan bir buz parçası gibi olduğunu ifade etmesi de tam bu sebepten. Vahiy ile bağını koparmış Batı aklı her şeyi rasyonel, fiziksel, natürel çizgiye indirgemeye çalışıyor. Ana kucağının sıcaklığıyla soba sıcaklığını bir tutan, aşkı kimyevi bir süreç, ahlakı genetik bir varyasyon sanan bu bedbaht kafanın transhuman'dan yani insandan yüce görmesi normaldir. Çünkü onun için insanı diğer canlılardan ayıran şey fiziksel ve bilişsel üstünlüğüdür. Oysa bizim için insanı insan yapan ruhi ve ahlaki olgunluğa erişmiş olmasıdır. Ancak o zaman eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olabilir. Bizim dinimizde insanın hastalığına şifa araması ya da hayatını kolaylaştıracak yenilikler yapması yasak değildir. Bilakis ibadettir. Unutulmaması gereken şey Allah'ın İslam vasıtasıyla Müslümanların hayatına kurallar koyduğudur. Helal ve haram yani yapabileceklerimiz ve yapamayacaklarımız bu kurallar doğrultusunda belirlenir. Kadim fıkıh geleneğimizdeki ilkeler bugün yeniden yorumlanabilir ve bugüne uyarlanabilir. Cinsiyete bağlı kalıtsal bir hastalığın bulunması halinde cinsiyet seçiminin tabbi müdahalelerle yapılmasına verilen fetvada olduğu gibi. Müslümanlar Allah'ın koyduğu ilkeler doğrultusunda bilim yapar, bilim ve teknolojiden bu ilkeler uygunsa yararlanırlar. Cabir bin Hayyan henüz 9. asrın başında evrende matematiğe dayanan bir düzen bulunduğunu, geliştirilecek teorilerle tabiatta bulunmayan canlılar üretmenin mümkün olduğunu söylemişti. Fakat İslam dünyasından transhümanizm gibi bir felsefe çıkmadı. Bizim bir şey yapmaya gücümüzün yetmesi onu yapmamızı gerektirmez. Bizi batıdan ayıran şey de bu değil mi zaten? Sömürebilecekken sömürmemek, öldürebilecekken öldürmemek, yapabilecekken yapmamak. Transhümanizm Müslümanlar için asla kabul edilebilir değildir. İnsan bedeni de dahil tüm varlığıyla muteberdir ve insanın üzerinde Allah'ın hakkı vardır. Tıpkı tabiat ve içindeki her şeyi emanet olarak görmemiz gibi. Bizim yaptığımız işler ıslah etmek içindir, ifsad etmek için değil. Bu yüzden ilahlık iddiasında bulunan transhümanistlerin kayığına binecek değiliz. Fakat bu gelişmelerden uzak kalacak ve nesne olacak da değiliz. O halde ne yapacağız? Böylelikle Firavun arkasını dönüp gitti. Hileli düzenli yürütecek büyücüleri bir araya getirdi, sonra geldi. Dediler ki, ey Musa, ilkin sen mi atmak istersin yoksa biz mi atalım? Musa, siz atın dedi. Asalarını atıverince insanların gözlerini büyüleyiverdiler. Onları dehşete düşürdüler ve ortaya büyük bir sihir getirmiş oldular. Biz de Musa'ya asanı fırlatıver diye vahyettik. O da fırlatıverince bir de baktılar ki o bütün uydurduklarını derleyip toparlayıp yutuyor. Böylece hak yerini buldu. Onların bütün yapmakta oldukları geçersiz kaldı ve sihirbazlar secdeye kapandılar. Alemlerin Rabbine iman ettik dediler. Musa'nın ve Harun'un Rabbine. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin anlattığı bu kıssada dikkatimizi çeken bir şey var. Hz. Musa'nın mucizesi sihirbazların sihrine galip geldiğinde iman edenler mücadeleyi izleyen halk değil, sihirbazlar oldu. Çünkü halk için iki taraf da aynı şeyi yapıyordu. Oysa sihirbazlar neyin hak, neyin batıl olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Transhümanizm konusunda asıl mesele, kapital düzenin bize sunduğu imkanların tılsımına kapılmadan
gerektiğinde bu fırsatları reddedebilecek bir bilince sahip olabilmekte. Neyin hak, neyin batıl, neyin lehine, neyin aleyhine olduğunu fark edecek bir bilinç. Bugün nesne konumunda olan bizler, yarın bu bilinci kuşanarak özne olmak mecburiyetindeyiz. Sadece kendimiz, çocuklarımız ve hatta Müslümanlar için değil, tüm insanlık için. İnsanın ne olduğunu bulanıklaştığı bir çağda, insan olmanın onurunu korumak ve insan olarak kalmak isteyen herkes, dini ya da ideolojisi ne olursa olsun İslam'ın sabitelerine muhtaçtır. Biz insanları fıtrat üzere olmaya çağırdığımızda ve bunun bugünün dünyasında nasıl olacağını anlattığımızda onların fevç fevç İslam'a geldiklerini hepimiz göreceğiz. Yeryüzünde büyüklenerek ve fesat çıkararak ilahlık iddia edenlere de, onların heybeti karşısında umudu kırılanlara da Rabbimizin şu tehdidini hatırlatmak isteriz. Gerçek şu ki onlar hileli düzenler kurdular. Oysa onların düzenleri dağları yerlerinden oynatacak da olsa Allah katında onlara hazırlanmış bir düzen vardır. O halde sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Allah güçlüdür. Kimsenin yaptığını yanına bırakmaz.